Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yiyen herkesin çok sevdiği, çok bayıldığı nefis bir patlıcan yemeğim var. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Tenceremizi yüksek ateşe koyduk ve güzelce ısıttık. Isındığı zaman etlerimizi atıyoruz. Bu yöntemle etlerimiz pamuk gibi yumuşacık oluyor. Mühürlenmiş suyu içinde hapsetmiş oluyor. Bu şekilde kavurmaya birkaç dakika devam edeceğiz. Hemen 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapacağım. Siz arzu ettiğiniz yağı koyabilirsiniz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Yağımı koyduktan sonra kapağımı kapatacağım. Etlerim güzelce sulanacak. Bakın gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Birazcık hemen 1-2 kere karıştırıp kapağımı kapatacağım. Bu suyu emdireceğim. Evet. Etlerim suyunu emdi. Gayet güzel kavrulma aşamasına geldi. Şimdi hemen etlerin üzerine geçecek kadar kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Sakın soğuk su koymayın. Mutlaka kaynar sıcak su olması gerekiyor. Suyumu koyduktan sonra kapağımı kapatıyorum ve bu suyu güzelce emecek. 1 saate yakın güzelce kaynayacak. Önce fokur fokur kaynatıp sonra altını kısacağım. Kısık ateşte kaynayacak. Bu arada ben de patlıcanlarımı pijamalı olarak güzelce soyuyorum. Hemen yanıma da bolca tuz koyduğum, limon koyduğum su kasesini aldım. Soyduğumuz patlıcanlarımızı iri olarak doğrayıp bu kasenin içerisine koyuyoruz. Biraz bu suda dinlendirmemiz patlıcanın acısını ve o zararlı maddesini alacak. Gördüğünüz gibi iri iri doğruyorum patlıcanları. Bu aşamada iri olması çok önemli. Çünkü hem biraz kızartacağız hem de etlerimiz gayet iri. O nedenle patlıcanlarımızın da iri olması gerekiyor bu yemekte. Şimdi yarım saat suda beklettiğim patlıcanlarımı güzelce mutfak havlusunun içerisinde sıkıyorum. Bu işlemle hem fazla suyunu almış oluyoruz hem de acılığını. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum ki yağda patlamasın. Şimdi bol yağda kızgın ve derin yağda patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Çok kızgın olması önemli. Hemen attığınızda fokur fokur kaynamalı ki yağ fazla çekmesin. Patlıcanlarımızı çevire çevire güzelce kızartacağız. Yağın güzelce tadını, kokusunu içine çekecek. Patlıcan bir sünger gibi. Bu şekilde yemeğimiz çok daha lezzetli olacak. Kontrollü olarak çevire çevire kızartıyoruz. Bu arada ben geniş bir kuşhane tenceremi hemen yanına aldım. Bu tencerede yemeğimi pişireceğim. Bunda daha lezzetli oluyor. Evet, nar gibi kızaran patlıcanlarımızı çok fazla eritmeden, yumuşatmadan sadece dışını kızartıp yandaki tencereme alıyorum. Patlıcanları alt sıraya diziyorum. Çıkanların hepsini tencereme dizeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Biliyorsunuz ben çok fazla maliyetli yemekler yapmıyorum ama bu yemeği tavsiye ediyorum size. Şimdi kaseme 1 yemek kaşığı domates salçamı aldım. Üzerine de biraz tuz koyuyorum zevke bağlı olarak. Sosumuzu yapacağız. Bu sos lezzete lezzet katacak. 1 çay kaşığı da karabiber ilavesi yaptım. Kaynattığımız, haşladığımız etin o lezzetli suyunu bu salçaya ilave ediyorum ki sos iyice lezzetli olsun. Birkaç kepçe aldıktan sonra salçamızı güzelce çözdürüyoruz. Patlıcanlarımızın üzerine de kaynattığımız, yumuşattığımız pamuk gibi olan etlerimizi koyuyoruz. Güzelce patlıcanların üzerine döşüyoruz.
Dediğim gibi bu yemek çok lezzetli. Evet, biraz maliyetli ama özellikle Ramazan mübarek günde hiç olmazsa iftarda bir kere bunun tadına bakalım arzu ettim. Çünkü biz çok seviyoruz. Sizin de seveceğinize inanıyorum. Şimdi hemen salçalı sosumuzu da üzerine koyduktan sonra kalan etimizin suyundan kepçe kepçe yemeğimize ilave edeceğiz. Bu lezzetli su etin tadını tamamen yemeğe katacak. Kapağımı kapattıktan sonra önce yüksek ateşte fokur fokur kaynatacağım yemeğimi. Bir kısacağım altını. Bir 20-25 dakika daha hep beraber kaynattıktan sonra biraz da dinlendirdim ve yemeğim hazır. Muhteşem görünüyor. Denemenizi gerçekten çok arzu ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.